Herkese Londra'dan selamlar. Bugün size İngilizlerden bahsedeceğim. Eda da bize Türklerle benzerliklerinden ve farklılıklarından kısaca bahsedecek. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. İlk maddeyle başlıyoruz. İngilizler yabancılarla konuşmaktan pek hoşlanmazlar. Hatta çok yakın olmadıkları insanlara hayatlarıyla ilgili detaylardan da bahsetmezler. Bu yüzden eğer İngiltere'de yaşıyorsanız kendinizi sıklıkla havalar hakkında konuşurken bulursunuz. Oysa bizde öyle mi? Mesela otobüs yolculuklarında kitap okusanız bile birileri sizinle ısrarla konuşmaya çalışır. İstanbul-Ankara yolculuklarında ne hayatlar ne hikayeler dinlediğim inanamazsınız. Peki bizim gibi duygularından bahsediyorlar mı? İngilizler tabii ki duygularından bahsetmekten de pek hoşlanmıyorlar. Ancak bunu kabul etmiyorlar. Biz kendimizi İngilizlerle kıyaslayarak konuşuyoruz bugün. İngilizler de kendilerini Almanlarla kıyaslayarak daha duygusal bir millet olduklarını iddia ediyorlar. Bir arkadaşım çok yakın birini kaybettiği için patronuna izin verdiğini anlatarak biz aslında çok hisli ve duygusal bir milletiz demişti bana. İngiltere deyince herkesin aklına öncelikli olarak yağmurlu havası gelir. Ancak İngiltere sandığınız gibi 7 gün 24 saat yağmur yağan bir ülke değil. Güneşli gün sayısı çok az, hava genellikle kapalı, evet, ama her zaman yağmur yağmıyor. Bu yüzden hava 15 derece olduğunda ve güneş çıktığında tüm İngilizler şortlarını, bikinilerini giyerek güneşlenmeye parka giderler. Akşam üzeri her yerde kırmızı İngiliz görmeniz mümkündür. Gün içinde hava çok sık değişiyor. Yaz aylarında da kış aylarında da böyle. Şortla çıktığınız bir güne montla geri dönmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ama bu tabii ki bizim gibiler için geçerli. İngilizler bu durumdan daha az etkileniyorlar. Onları kışında şortla, parmak arası terlikle görmeniz mümkün. Türkiye'nin hava durumu malum. Buraya geldikten sonra neden Akdeniz aşığı olduklarını daha iyi anladım. Buraya ilk geldiğimde İngilizlerin çocuklarıyla ilişkileri gerçekten dikkatimi çekmişti. Çünkü çocuklarının karşı çok korumacı değiller ve bu yüzden sanırım çocuklar biraz daha özgüveni yüksek. Çocuklarına yetişkin gibi davranıyorlar. Küçük bir çocuğu annesi babası mont giyerken şortla görebilirsiniz. Ya da elindeki parayla alışveriş yapmak isteyen bir çocuk gelip sizinle istediği şeyi almak için pazarlık yapabilir. Kendi çantasını kendi taşıyan çocuklar görmeniz çok mümkün. Kendi düşüp hiçbir şey olmamış gibi geri kalkan çocuklar ya da neredeyse hiç ağlamayan çocuklar görmeniz mümkün. Peki bizim çocuklar neden hep ağlıyor? İngiltere'de toplumsal kurallar bellidir ve bu yüzden kimse kimseyi genellikle uyarma gereği hissetmez. Mesela siz otobüste yolculuk yapıyorsunuz. Koridor tarafında çantanız duruyor, cam tarafında oturuyorsunuz ve otobüste başka boş yer yok. Bu durumda bile insanlar gelip size çantanı alır mısın, oturabilir miyim diye bir ricada bulunmaz. Ya da toplum içinde otobüste, toplu taşımada yüksek sesle konuşmak ayıp olduğu halde siz çok yüksek sesle konuşuyorsanız ya da kulaklıksız video seyrediyorsanız insanlar gelip size şunu kapatır mısın lütfen kolay kolay demezler. Ancak bazı rahatsız oldukları durumlarda bizim teyzelerimizin de yaptığı gibi gözlerini devirerek gibi rahatsız olduklarını belirten şeyler yapmaları mümkün. Ancak sıra konusunda İngilizler gerçekten çok hassaslar ve sırayı ihlal ettiğinizde uyarılma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Yani kısaca bunlar toplumsal kurallardır. Sizin bunu bilmenizi ve buna uymanızı beklerler. Bu sizin kendi sorumluluğunuzdadır. Biz birbirimizi uyarmayı gerçekten çok severiz. Hatta ne olduğunu anlamadan uyarmayı da çok severiz. Hiç tanımadığınız, bizi hiç ilgilendirmeyen meselelerde de uyarı yapmak bizim toplumsal vazifemiz. İngiltere'de herkes Kraliçe Elizabeth gibi konuşmuyor. Çok fazla aksanın olduğu İngiltere'de 100 kilometrede bir aksanın değiştiği söyleniyor. Beyaz İngiliz nüfusun %44 olduğu Londra gibi büyük şehirlerde farklı milletlerden çok fazla insan olduğu için bu aksan çeşitliliği çok daha fazla. İlk geldiğim zamanlarda evet ben artık İngilizleri anlayabiliyorum diye sevinip evet ben bu işi çözdüm diye rahatladığım dönemlerde mesela bir bankaya gittiğimde banka memurunun söylediği hiçbir şeyi anlayamadığımı fark ettiğimde evet ben İngilizceyi hala bilmiyorum deyip hayal kırıklığı yaşadığım çok olmuştur. Yani bizde de herkes İstanbul Türkçesiyle konuşmuyor sonuçta. Hatta bazı yöreleri anlamakta güçlük çektiğimiz doğrudur. Eda, İngilizlerin çok içtiği söyleniyor. Bu doğru mu?
Evet, İngilizler gerçekten çok içiyor. Cumartesi günleri pubların hepsi neredeyse doludur. Bu yüzden cumartesi, pazar günleri yolda yürürken bastığınız yerlere dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum size. Ancak yeni neslin içki konusunda biraz daha duyarlı olduğu söyleniyor. Alkole biraz daha mesafeliler ve sağlıklı yaşamı daha çok önemsiyorlar. Bu yüzden yağmur, kar, kış, sıcak demeden sokaklarda koşan genç İngiliz görmeniz mümkün. İngiltere'nin biliyorsunuz pubları meşhur ve 100 yıllık, 200 yıllık çok eski pubları var. Bu pubların birçoğu kendi biralarını kendi üretiyor. Ya da en azından mesela kendilerinin ürettiği bir ya da iki çeşit biraları olabiliyor. Burada ale bira dediğimiz daha koyu renkli olan biralar çok popüler ve bu biralar genellikle soğutulmadan servis ediliyor. Ben ale birayı çok sevdiğim halde soğutulmamışını içmek bana pek hitap etmedi ama gelirseniz bu şekilde bir pub'ın kendi ürettiği birayı denemenizi tavsiye ederim. Cumartesi günleri publarda içen, arkadaşlarıyla genellikle zaman geçiren İngilizler pazar günlerini genelde evde ve aileleriyle birlikte geçirirler. Hatta pazar akşamları aileleriyle birlikte pazar rostosu dedikleri yemeği beraber yerler ve bu sıklıkla yaptıkları bir şeydir. Açıkçası İngilizlerin aileleriyle bu kadar çok zaman geçireceklerini düşünmemiştim. Please, sorry, thanks, cheers gibi kelimeleri İngiltere'de sıklıkla duyabilirsiniz. Otobüsten indiğinizde şoföre, yaya yol geçidinde size yol veren sürücüye, yolda size yol veren diğer yayaya, kahvenizi getiren garsona teşekkür etmeniz beklenir. İngilizler gerçekten kibardır ve bunu toplumsal bir gereklilik olarak görürler. Yani içlerinden geldiği için değil, bu bir gereklilik, toplumsal kural olduğu için size teşekkür ederler. Çok kibar davrandıkları birinin arkasından alaycı bir şekilde konuşmalarına denk gelmek gayet mümkün. Susuyorum ve cevabı size bırakıyorum. Muhtemelen bunu daha önce de duydunuz ama ben tekrar etmek istiyorum. Türkleri şaşkınlıklardan şaşkınlıklara uğratacak kadar pratiklikten yoksun bir millet. Sizinle bir anımı paylaşacağım. Çalıştığım yerde müşteriye 7 pound para üstü vermem gerekiyor. Müşteriden 3 pound istedim. Anlattım durumu da, bana 3 pound verirseniz size 10 pound vereceğim diye. Adam 3 poundu eline aldı, elinde çıkardı cebinden ama bana verip vermemek konusunda tereddüt ediyor. Çünkü benim onun neden istediğimi kesinlikle anlamıyor. Adama tekrar anlatıyorum. Adam düşünüyor ama diyor sen bana bunun fiyatını böyle demiştin. Neden benden ekstra 3 lira istiyor, 3 pound istiyorsun? Tamam dedim, sakin ol. Ben sana şimdi anlatacağım. Çocuğa anlatır gibi anlatacağım sana. Adamın 3 poundu var. Ben kasadan 7 poundu çıkardım. Adamın eline verdim. Dedim ki bak ben sana 7 pound verdim bozuk para olarak. Sende de 3 pound vardı. Toplamda senin elinde 10 pound bozuk para var. Ben şu anda sana bir iyilik yapmak istiyorum. Bunları taşımak zor olduğu için ben sana diyorum ki sen onları bana verirsen ben de sana kağıt 10 pound veririm ve senin için kolaylık olur dedim. Adam anladı ve inanılmaz şaşırdı. Benim böyle dünyanın en zeki insanı olduğumu falan düşündü sanırım. Böyle abartılı hareketler. Wow, çok zekice, çok takdir ettim, çok güzel, tamam okey yapıyoruz hemen, çok teşekkürler falan. Böyle bir millet yani. Sanırım kendimizde en çok övündüğümüz meselelerden bir tanesi bu. Gerçekten pratik bir milletiz. Birçok durumda sorun çözmekte iyiyiz. Ancak bu bazen uyanıklığa, başkalarının hakkını gasp etmeye, hatta kural ihlaline kadar gidebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. İngilizlerle ilgili bir diğer mevzuda çok sabırlı olmaları ama çok yavaş olmaları. Bir örnek vereceğim yine size ve bununla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek gerçekten. Bir markete gittiniz, sırada bekliyorsunuz. Kasiyer önünüzdeki kişinin ürünlerini geçirirken müşteri sadece bekliyor hiçbir şey yapmadan. Ürünlerin hepsi bittikten sonra çok yavaş şekilde çantasını açıyor, kartını çıkarıyor, ödemeyi yapıyor, özenle onu geri koyuyor, çantasına koyuyor, cüzdanını. Bu sırada biz hepimiz beklemeye devam ediyoruz. Her şey çok yavaş ilerliyor. Sonrasında diğer tarafa geçip aldığı ürünleri tek tek poşete yerleştiriyor. Kasiyer, biz, müşterinin kendisi hepimiz bekliyoruz ve kimse bu durumdan şikayet etmiyor. Bu durum bana inanılmaz saçma geliyordu ve ilk dönemde gerçekten çok rahatsız oluyordum. Strese giriyordum. Yani neden bu kadar yavaş? Neden kimse bir şey yapmıyor? Neden hızlanmıyor? Neden bizim beklediğimizi gördüğü halde acele etme gereği duymuyor diye kendi kendime çok dert etmişliğim vardır. Ama artık bu duruma alıştım. Sadece gülümseyerek sabırla sıramı bekliyorum. Bu arada İngilizler trafikte de çok sabırlı bir millet.
korna sesi neredeyse hiç duymazsınız. Biz Londra'da yaşadığımız halde çok az korna sesi duyuyorum. Londra dışına çıktığınızda muhtemelen hiç duymazsınız. Burada bile korna sesi duyduğumuzda bir şey olduğunu düşünerek dönüp bakma ihtiyacı hissediyoruz. Yani o kadar az korna sesi duyuluyor. Türkiye'de net kavga çıkar. Müşteriyle müşteri arasında, müşteriyle kasiyer arasında, kasiyerle market arasında. Ne oluyor? Niye bekliyoruz? Başka kasiyer yok mu? Paramızla rezil oluyoruz gibi sesler duymanız çok mümkün. Almanlar düşündüklerini doğrudan dile getiren bir millet olarak bilinir. Ancak İngilizler pek öyle değil. Genellikle cevabı çok basit olan, evet ya da hayır olan bir soru bile sorduğunuzda gayet dolaylı bir cevap almanız mümkündür. En sevdikleri kelimelerden biri de right. Right, alright. Şunu bir şey veriyorsun, bunu sevdin mi diyorsun mesela. Çok basit değil mi? Evet ya da hayır diyecek. Alright. Yani evet mi, hayır mı, sevdin mi, ne yaptın? Yani büyük bir karmaşa benim için. Aynı zamanda muhabbeti kesmek istediklerinde de alright kelimesini çok kullanıyorlarmış ve bunu sizin onların beden dilinden anlamanız bekleniyor. Ancak benim gibi beden dili özürlüyseniz eğer, bir insanın doğrudan söylediği şey size daha çok hitap ediyorsa kesinlikle ne söylediklerini anlamıyorsunuz. Ben Türkiye'de bile insanların beden dilini anlamakta çok zorlanıyorken burada bu konuda gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum. Biz de İngilizler gibi dolaylı söylüyoruz. Türk kültürünü tanımayan biri Türkiye'ye geldiğinde eminim birçok konuda sıkıntı yaşayacaktır. Peki İngiliz esprileriyle aran nasıl Eda? Benim aram çok kötü. Ama İngilizlerin dünyaca takdir edilen bir espri anlayışları var. Espri konusunda da doğrudan değiller ve kara mizahı tercih ediyorlar çoğunlukla. İngilizlerin yaptığı espriyi anlamanız için gerçekten İngiliz kültürüne hakim olmanız gerekiyor. Bu yüzden ben birileri gülüyorsa gülmeyi tercih ediyorum. Çoğu zaman esprilerini anlayamıyorum ve bana çok bir şey ifade etmiyor. Bu arada İngilizler de kendi esprileriyle gayet gurur duyarlar ve bunu açıklıkla da dile getirirler. Kendilerinin bu konuda ne kadar zeki olduklarını dile getirmekten hoşlanıyorlar. İngilizler her ne kadar bağırıp çağırmayı sevseler de kavga etmekten hoşlandıklarını söyleyemeyiz. Sokakta bir kavga, gürültü olduğunda insanlar birbirine bağırırlar, küfürleşirler ve yollarına devam ederler. Yani aslında sadece streslerini atmış oluyorlar bu şekilde. Temas etmeyi böyle durumlarda da olsa temas etmeyi sevmiyorlar. Markette aleni şekilde ceplerinde alkol şişeleriyle marketten öylece çıkıp giden çok fazla insana denk geldim. İngilizler bağırmak ve kavga etmek konusunda bizimle yarışamazlar. Temas etmek konusunda da tanıdığımız tanımadığımız herkesle konuşurken temas etmeyi çok seven bir milletiz. İngilizlerin evlerine misafir davet etmedikleri genelde söylenir. Ancak yakın hissettikleri insanları evlerine davet ediyorlar. Ancak evlerine ziyarete giderken yanınızda çikolata, şarap ya da çiçek gibi herhangi küçük bir hediye götürmeniz kibarlık olarak algılanıyor. Biz misafirperverliğimizde tanınan ve bununla gurur duyan bir milletiz. Bizde de misafirliğe giderken eli dolu gitmek hoşluk ve kibarlık olarak algılanır. Yakın arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle karşılaştıklarında tek yanaklarından bir defa öperler. Öpmek ve biz bayılırız. Bir kere öpmek bize kesinlikle yetmez. Bir buradan, bir buradan, bir daha buradan. Neyse ki şu ara korona var da hepimiz yanaklarımızı birazcık dinlendirmek için fırsat bulduk. Belki de söylemeye bile gerek yok ama İngilizler çayı gerçekten çok seviyor. Günde 165 milyon fincan çay tüketiliyor bu ülkede. Ayrıca çaylarına bisküvi batırmayı da çok seviyorlar. Ancak yeni nesil çay tüketimi konusunda çok da istekli değilmiş. Çay konusunda da hikayemiz İngilizlerle oldukça benzer aslında. Çay ve ekmek tüketiminde dünyada ilk sıralardayız. Dünyanın en ince yemek kitabının İngilizlere ait olduğu söyleniyor. Oysa ki İngilizlerin bir sürü yemekleri var. Mesela fish and chips, Yorkshire pudding, elmalı tart. Başka bulamadım. Sanırım bu kadar hepsi. Bir de İngiliz kahvaltısı var. Her ne kadar İngiliz kahvaltısı çok meşhur olsa da İngilizler kahvaltı yapmaktan pek hoşlanmıyorlar. Öğle yemeklerinde genellikle hazır sandviçler, cipsler, çikolatalar gibi atıştırmalıklarla geçiriyorlar. Asıl ve tek öğünleri akşam yemekleri. Ve akşam yemeğinde de bilin bakalım ne yiyorlar? Et ve yanında garnitür ya da patates. Kahvaltı bizim kırmızı çizgimizdir. Aslında öğle yemeği de öyle ve akşam yemeği de. 3 ana öğün, mümkün olduğunca ara öğün olmak üzere biz sanıyorum İngilizlere kıyasla yemek yemeyi gerçekten çok seven bir milletiz. Peki İngilizlerin dinle ilişkileri nasıl?
İngilizlerin dinlerine çok bağlı olduklarını söyleyemeyiz. Genç nüfus özellikle sadece özel günlerde kiliseye gitmeyi tercih ediyor. Kiliseye kayıtlı İngiliz sayısı %10'un altına düşmüş durumda ve kilise düğünlerini genellikle ailelerini mutlu etmek için yaptıklarını söylüyorlar. Dine bağlı değiller ama geleneklerine gayet bağlı bir millet. Kraliyet ailesi de bunun ispatı sanıyorum. Modernleşme konusunda çok aceleci değiller. Hemen hemen her şey eski usul hallediliyor. Parlamentoda bile hala eski usul sistemler kullanılıyor. Bunun yanı sıra tüm dünyaya inat hala inch, mile, pound gibi ölçü birimlerini kullanmaya ısrarla devam ediyorlar. Bu ölçü birimleriyle de aram çok kötü. Bir yere gideceğiz mesela, şu kadar mile diye gösteriyor yolu ve o bana hiçbir şey ifade etmiyor. 2 mile ne kadar bilemiyorum. Gerçekten çok zorlaştırıyor hayatımı. Sadece ayakkabı numaramın 4 olduğunu biliyorum. Şu ana kadar kazandığım tek kazanım budur. Biz de İngilizler gibi geleneklerimize bağlı bir milletiz. Ancak sanıyorum modern sistemleri kullanma konusunda daha iyiyiz. Özellikle teknoloji ve hizmet sektöründe. Üniversiteye giden sayısı oldukça az. Üniversiteye gidenler genellikle daha sade yaşamayı tercih ediyorlar ve ya hiç evlenmiyorlar ya da çok geç evleniyorlar. Ya hiç çocukları olmuyor ya da tek çocuk yapıyorlar. Eğitim düzeyi daha düşük olanlarsa çok erken yaşta evleniyor ve daha fazla çocuk yapma eğiliminde oluyorlar. Yani sokakta 20'li yaşlarında full makyaj, yanında 3-5 tane çocuğuyla gencecik kızlar görmeniz mümkün. Türkiye'de de durum benzer. Üniversite mezunu sayısı çok fazla Türkiye'de ama iyi eğitimli nüfus oldukça az ve bunlar genellikle daha sade yaşamayı tercih ediyor. Daha geç yaşta evleniyor ve genelde tek çocuk yapma eğiliminde oluyorlar. Daha çoğunluk olan ve daha düşük eğitim seviyesinde olanlarsa İngiltere'de olduğu gibi işte makyaja, gösterişe daha düşkün oluyor ve daha erken yaşta evlenme eğiliminde oluyor genellikle. Hepsi değilse de çoğu İngiliz kadını biraz daha koyu tenli olmayı tercih ettiklerini söylüyorlarmış. Türkiye'deki çoğu insan daha açık tenli olmayı tercih eder diye düşünüyorum. Eşek arısından çok korkuyorlar ve gerçekten abartılı tepkiler veriyorlar. Biz korkmuyoruz. Peki kraliyet ailesini seviyorlar mı? Dünyanın aksine İngiltere'de kraliyet ailesi o kadar da popüler değil. Kraliyet ailesinin ne giydiği, ne yediği, ne yaptığıyla yatıp kalkan insan sayısı çok fazla değil. Hatta yaptıkları harcamalardan dolayı kraliyet ailesine karşı olan da bir hayli insan var. How are you, are you okay gibi kelimeler aslında size nasıl olduğunuzu sormuyor. Bunlar sadece selamlama cümleleri. O yüzden bunlarla karşılaştığınızda uzun uzun nasıl olduğunuzu anlatmayın. Ben yaptım, siz yapmayın. İngilizler genellikle yedikleri şeyi paylaşmaktan pek hoşlanmazlar. Ancak siz onlara bir şey ikram ettiğinizde çok sevinirler. Bu basit bir bisküvi bile olsa çok sevinirler ve genellikle onu geri çevirmezler. Biz paylaşmak ve yardımseverlik konusunda kesinlikle daha istekliyiz. Her ne kadar İngilizlerin doğrudan bir millet olmadığını söylesek de bazı konularda çok netler. Mesela hadi iş çıkışı pub'a gidelim, bir bira içelim diyorsun. Pub'a gidiyoruz ve onlar gerçekten bir bira içip gidiyorlar. Bu duruma hiç alışamıyorum. Biz dışarıda zaman geçirmeyi ve sosyalleşmeyi gerçekten seven bir milletiz. Bir çay ya da bir bira içelim diye oturup yatıya kalmamız mümkün ve eminim kimse bunu garipsemeyecektir. Hayır, anlamadığım, Türkiye'de evler gerçekten çok büyük. Her koltukta 10 dakika otursanız zaten bir şekilde akşam olur. Ama İngiltere'de evler bu kadar küçükken eve gidip ne yaptıklarını gerçekten anlayamadım. Birçok şey gibi temizlik de kültürel bir mesele. İngiliz kültürünü tanırken temizlikle kurdukları ilişki de bana birazcık tuhaf görünmüştü, itiraf etmek gerekirse. Yani umumi tuvaletleri kullanırken bile çantalarını ya da cep telefonlarını yere, yani bir şeyin üzerine değil en yere, ana zemine koyduklarına şahit olabilirsiniz. Ya da çocukların mesela umumi tuvaletteyken çocukların yere oturduklarını ya da ebeveynlerin de yere oturduklarını görebilirsiniz. Onlar için bunlar çok sorun değil. Sana kesinlikle katılıyorum. Temizlik bence de çok kültürel bir şey. O yüzden bir tarafı çok temiz ya da bir tarafı çok kirli diye yargılamak bana çok doğru gelmiyor. Türkiye'de biz de temizliği bazı konularda biraz abarttığımızı düşünüyorum. Bazen bazı insanlar temizlik konusunda fazla hassas oluyorlar bence.
Ben size İngiltere'de kendi deneyimlerimden, yaşadıklarımdan, gördüklerimi yorumlamalarımdan bahsettim. Bunlar tabii ki genellenebilir şeyler değil. Bunlar sadece benim tecrübelerim ve benim yorumlarım. Bazı insanlar böyle meseleleri anlatırken işte İngilizler çok yalancı, İngilizlerin yemeği çok kötü, İngiltere'de yaşamak çok zor gibi büyük genellemeler yapıyorlar. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu biraz size bağlı. Yani karşılaştığınız insanlara bağlı, size bağlı, ülkenin neresinde yaşadığınıza bağlı, mesleğinizin ne olduğuna bağlı. Yani böyle şeyleri genellemek bence çok doğru değil. Elbette aynı şey burası için de geçerli. Yani şöyle düşünün. Buradaki bir İngiliz 3-4 tane Türk tanıyarak tüm Türkler hakkında genelleme yaparsa çok hatalı bir sonuç elde etmiş olur. Bu da ona benziyor. Bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Bu haftalıkta benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.